Avrupa yeniden mi şekilleniyor? Kıtanın dört bir yanında binlerce seçmen sandık başına gitti. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullandı. Bu seçimler Avrupa siyasetinin kritik bir parçası. Uluslararası ilişkileri şekillendirecek önemli kararların alınacağı bu yeni dönem yakında başlıyor. Seçimin kazananı ve kaybedeni kimler? Aşırı sağ nasıl yükseldi? Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri nasıl olacak? Avrupa'yı neler bekliyor? Bu soruların cevaplarını ve Avrupa'nın gelecek perspektifini konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinde 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen seçimler kıtanın siyasi manzarasında büyük dalgalanmalara yol açtı. 720 sandalyeli Avrupa Parlamentosu için yapılan bu seçimler Avrupa'nın geleceğini şekillendirecek yeni dinamikleri ortaya çıkardı. Maltalı siyasetçi Roberto Metsola bir kez daha Avrupa parlamenteri olma hakkını kazandı ve bu süreçte Avrupa Parlamentosu'nun liderlik yarışında yerini korudu. Ancak pazar gecesi sona eren seçimler sadece bireysel zaferlerle sınırlı kalmadı. Kıtada politik bir sarsıntıya neden oldu. 9 Haziran akşamı sandık çıkış anketleri açıklandığında Avrupa'nın dört bir yanında gözler aşırı sağın yükselişine çevrildi. Avrupa Parlamentosu'nun geçici sonuçlarına göre merkez sağdaki Avrupa Halk Partisi yani EPP en büyük grup olarak yerini korudu. Aynı şekilde merkez soldaki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı da ikinciliğini sürdürdü. Ancak dikkat çekici bir şekilde aşırı sağdaki iki grup Avrupalı muhafazakarlar ve reformistlerle kimlik ve demokrasi kayda değer bir güç kazandı. Bu durum Avrupa siyasetinde köklü değişimlerin habercisi olabilir. Ayrıca bugün herhangi bir gruba dahil olmayan radikal sağ partilerin parlamentodaki temsilinin artması bekleniyor. Bu da mevcut dengeleri daha da karmaşık hale getirecek. Özellikle Almanya, Fransa ve İtalya gibi birliğin en büyük ülkelerinde aşırı sağın gösterdiği güçlü performans tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki aşırı sağ ne demek? Yeşiller neyi ifade ediyor? Aşırı sağcılık günümüzde artık gündelik toplumsal ve siyasal dilin göz ardı edilemez unsurlarından biri olmuş durumda. Bu terim medyada, politik arenada, güvenlik konularında sık sık karşımıza çıkıyor. Mesela abartılı milliyetçilik, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı, demokrasi karşıtlığı gibi görüşler aşırı sağcılığa bir örnek. Yeşiller Partisi çevre odaklı politikaları ve sürdürülebilir kalkınma vizyonuyla sahnede yükselen bir diğer güç. 1970'lerde Almanya'da doğan ve kısa sürede Avrupa geneline yayılan bu hareket ekolojik duyarlılığı artırmayı ve toplumsal eşitliği hedefliyor. Yeşiller çevre koruma, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği ile mücadele konularında önemli adımlar atıyorlar. Bu iki karşıt güç Avrupa'nın geleceğini şekillendiriyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından bu dinamikler daha da belirgin hale geliyor. Peki seçime katılım oranı nasıl, süreç nasıl devam edecek? Avrupa Parlamentosu seçimleri Avrupa genelinde heyecan verici bir demokratik hareketliliğe neden oldu. Lüksemburg %90 gibi olağanüstü bir katılım oranıyla dikkatleri üzerine çekti. Seçmenlerin büyük çoğunluğu sandık başına giderek güçlü bir mesaj verdi. Benzer şekilde Belçika ve Malta'da yüksek katılım oranlarıyla öne çıktı. Avrupa Birliği genelinde katılım oranı %51,59 olarak kaydedildi. Bu da önceki seçimlere göre önemli bir artışa işaret ediyor. Ancak bazı anketlerde beklenen %60 oranına ulaşılamadı. Gençler ise eğilim olarak aşırı sağa yakın. Göçe sıcak bakmıyorlar. Erişilebilir ve kaliteli eğitim talepleri var. Ekonomik eşitsizlikten de şikayetçiler. Yeni parlamentonun ilk genel kurul toplantısı 16 Temmuz'da yapılacak ve bu toplantıyla birlikte yeni yasama dönemi resmen başlamış olacak. Bu süreçte Avrupa Birliği'nin geleceğini şekillendirecek kritik adımlar atılacak. Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri ve Avrupa Parlamentosu milletvekilleri bir araya gelerek yeni Avrupa Birliği Komisyonu Başkanını ve üyelerini belirleyecekler. Bununla birlikte Avrupa Birliği Konseyi'nin yeni başkanı üye ülkelerin liderleri tarafından nitelikli çoğunlukla seçilecek ve 1 Aralık'ta görevine başlayacak. Böylece Avrupa Birliği'nin önümüzdeki 5 yıllık yönetim kadrosu belirlenecek. Peki Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu nasıl çalışıyor? Parlamentoyu yasama, komisyonu yürütme organı olarak düşünebiliriz. Avrupa Parlamentosu siyasi manevraların ve stratejik hamlelerin merkezi konumunda. Burada yasaların doğuşu ve politikaların şekillenmesi gibi kritik kararlar alınıyor. Ancak bu kararların çoğu Avrupa Parlamentosu'nun yasama organı olarak mı yoksa yürütme organı olarak mı hareket edeceğine bağlı. Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği'nin yönetim gücü olarak adlandırılabilir. Komisyon küresel ticaretten tarım politikalarına kadar geniş bir yelpazede etkinlik gösteriyor. Ancak kararların son halini alması için Avrupa Parlamentosu'nun onayına ihtiyaç duyuluyor. Avrupa Parlamentosu'na seçilen vekiller kendilerini temsil edecek diğer vekillerle hemen koalisyonlar kurmaya başlıyorlar. Farklı politik gruplar arasındaki koalisyonlar Avrupa Birliği'nin nasıl yönetileceğini hatta ulusal politika
politikaları da etkiliyor. Buna örnek olarak İtalya'yı ele alabiliriz. 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde İtalya'da Matteo Salvini'nin liderliğindeki sağ popülist parti Lega önemli bir başarı elde etti ve İtalya'daki en büyük parti olarak çıktı. Bu seçim başarısı Salvini'nin ulusal siyasetteki etkisini arttırdı ve hükümetteki koalisyon ortağı olarak daha güçlü bir konuma gelmesini sağladı. Benzer şekilde Fransa'da Le Pen'in liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde en fazla oyu alarak büyük bir zafer kazanmıştı. Bu siyasi başarı Le Pen'in ulusal seçimlerdeki pozisyonunu güçlendirdi ve partisinin Fransa siyasetinde daha etkin bir rol oynamasına katkıda bulundu. Peki gündeme oturan bu seçimin kazananı, kaybedeni kim veya kimler? Seçim sonuçları açıklandığında Avrupa'nın siyasi sahnesi adeta bir fırtınaya dönüştü. Aşırı sağın yükselişi ve sol partilerin beklenmedik zaferleri kıtada politik bir deprem etkisine neden oldu. Avrupa Parlamentosu'nun yeni dağılımında merkez siyaset hala ön planda olsa da Yeşiller ve sol partilerin gerilemesi dikkat çekici. Bu durum bazı ülkelerde endişe ve çalkantılara neden oldu çünkü seçim sonuçları herkesi memnun etmedi. Ancak bu karmaşık manzaranın ortasında kazananların başında Ursula von der Leyen gibi güçlü bir lider var. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in üyesi olduğu Avrupa Halk Partisi parlamentodaki kontrolünü sürdürdü. Partinin Sosyalist ve Demokrat İlerici İttifakı ve liberallerin desteğiyle birlikte von der Leyen'i komisyon başkanı yapacak kadar koltuğu bulunuyor. Seçimin ikinci kazananı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni. İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin aldığı oy oranıyla seçimlerden zaferle çıktı. Meloni'nin liderliğindeki parti oy oranlarını %27 ila 31 arasında tutarken muhalefetteki Merkez Sol Demokrat Parti ise oyların %21,5 ila %25,5'ini alabildi. 5 Yıldız Hareketi %10 ila 14 arasında oy alırken Forza İtalya'nın oy oranı %8,5 ila 10,5 arasında kaldı. Bu seçim sonucuyla birlikte Meloni'nin İtalyan siyaseti üzerindeki hakimiyetinin daha da güçleneceği öngörülüyor. Meloni partisinin kampanyasını kişisel olarak yönetti ve seçmenleri sadece Giorgia yazmaları için teşvik etti. Meloni'nin bu yaklaşımı siyasi liderliğini ve etkisini artırmada önemli bir rol. Liderleri bir kenara koyarsak bu seçimin asıl kazananı aşırı sağ. Seçim gecesinde en dikkat çekici gelişmelerden biri Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Partisi'nin aldığı etkileyici %31'lik oy oranıydı. Ulusal Cephe'nin bu başarısı Fransa'nın siyasi manzarasında derin bir etki bıraktı. Cumhurbaşkanı Macron ulusal meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldı. Bu ani karar geceye damga vuran bir başka önemli gelişme oldu. Fransa dışında Avusturya ve Almanya gibi diğer Avrupa ülkelerinde de aşırı sağcı partilerin yükselişi dikkat çekti. Avusturya'da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi 6 milletvekili kazanarak öne çıktı ve ilk sıraya yerleşti. Almanya'da ise Hristiyan Demokrat İttifakı seçimde en fazla koltuğu kazanarak birinci sıraya yerleşti. İkinci sırada ise parlamentoda 16 koltuk alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi bulunuyor. Bu sonuçlar Avrupa genelinde aşırı sağın yükselişine işaret ediyor ve siyasi sahnede dengelerin değiştiğini gösteriyor. Sosyalistler ve demokratlara gelecek olursak bu dönemdeki çalkantılı seçimlerde bazı ülkelerde konumlarını korumayı başardıkları görülüyor. Avrupa'nın merkez sol kanadı özellikle İspanya ve İtalya gibi ülkelerde ikinci sırayı koruyarak varlığını sürdürüyor. Fransa'da ise merkez solun 3. sıraya düşmesi dikkat çekici bir değişim olarak yorumlanıyor. Almanya'da ise merkez sol partiler hayal kırıklığı yaşadı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti aşırı sağcı AfD'nin gerisine düşerek 3. sıraya yerleşti. Bu durum Almanya'da merkez solun zorlu bir mücadele içinde olduğunu ve siyasi sahnedeki dengelerin değiştiğini gösteriyor. Seçimin kaybedenlerine gelirsek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçimlerdeki yenilgisi ülkede büyük bir dalgalanmaya neden oldu. Aşırı sağcı Ulusal Birliğin %31 civarında oy alması ve Macron'un partisi olan Rönesans Partisi'nin oy oranlarının düşmesi siyasi sahnede önemli bir değişimi beraberinde getirdi. Macron'un seçim sonrası aldığı kararlar ise dikkat çekiciydi. Ulusal Meclis'in feshedilerek erken seçime gidilmesi. Ancak bu karar Fransa'da birçok kişiyi rahatsız etti. Özellikle aşırı sağ karşıtları Paris gibi şehirlerde büyük gösteriler düzenledi. Paris'teki protesto sadece bir siyasi anlaşmazlığın ötesinde bir anlam taşıyordu. Eylemciler sadece Macron'un politikalarına karşı değil, aynı zamanda çalışanların onuru ve daha iyi bir yaşam için mücadele ettiklerini vurguladılar. Göstericilerin dövizlerinde ve sloganlarında halk cephesi ve dikkat faşizm gibi ifadeler öne çıktı.
Hatta bazıları dayanışma göstermek adına Filistin bayrakları taşıdılar. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un seçim sonuçlarındaki düşüşü ülkedeki siyasi manzaranın değişimine işaret ediyor. Almanya'da koalisyon hükümetinin en büyük partisi olan Sosyal Demokrat Parti beklenmedik bir şekilde 3. sıraya gerileyerek Alman siyasetinde önemli bir değişime sebep oldu. Bu durum aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin 2. sıraya yükselmesiyle birleşince Almanya'daki koalisyon hükümetinin meşruiyeti sorgulanır hale geldi. Yeşillerin oy kaybı ise dikkat çekiciydi. Yeşil dönüşümün benimsenmemesi özellikle sanayi ve tarım sektörlerinde önemli maliyet artışlarına neden olabileceği düşünülüyor. Ancak halkın bu yüksek maliyeti kabul etmemesi Yeşillerin oy oranlarında düşüşe yol açtı. Almanya'da merkez sağ ve aşırı sağ partiler Scholz'u erken seçim kararı almaya çağırıyor. Bu çağrılar Alman siyasetindeki belirsizlik ve değişimin işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Macaristan'ın milliyetçi lideri Viktor Orban da kaybedenler arasında. Orban beklenilenden daha kötü bir sonuç elde etti. Partisi Fidesz oyların %43,8'ini alırken rakibi %30'larda bir oy elde etti. Magyar'ın bir yıllık muhalif hareketinde böyle bir başarı elde etmesi Orban'ı daha da zorlayacak gibi görünüyor. Diğer yandan Belçika'da pazar günü genel seçimlerde düzenlendi. Seçimlerin ardından Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun istifa kararı alması ülkede yeni bir siyasi dönemin kapısını araladı. Ancak sürprizler bununla sınırlı değildi. Geleneksel tahminlerin aksine aşırı sağ partilerinin beklenen zaferi yaşanmadı. Bunun yerine Flaman milliyetçisi muhafazakar sağ Yeni Flaman ittifakının öne çıkması dikkat çekiciydi. Bu sonuç Belçika siyasetinde dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Ayrıca sosyalistlerin oy oranlarının artması siyasi sahnede dikkate değer bir diğer değişikliği gösteriyor. Özellikle 21 yıl aradan sonra oylarını artıran Marksist İşçi Partisi seçimlerde beklenmedik bir yükseliş yaşadı. Kişileri bir kenara bırakırsak kaybedenler listesinde Avrupa Birliği'nin çoğu üyesinin ortak para birimi olan Euro da var. Euro Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından sarsıcı bir düşüş yaşadı. Piyasalardaki hareketlilik Euro'nun son bir ayın en düşük seviyelerine gerilemesine neden oldu. Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte Euro Amerikan doları karşısında yaklaşık %0,3 oranında değer kaybetti. Bu düşüş Avrupa Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta faiz indirimi yapmasından sonra geldi. Banka son 5 yılda ilk kez faiz oranlarını düşürdü. Euro yılın başından bu yana dolara karşı yaklaşık %2,5 değer kaybetti. Peki Avrupalı seçmenlerin oy verme biçimi bize neyi gösterdi? Enerjide yeşil dönüşüm ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi önceleyen, daha ılımlı göç politikalarını benimseyen partiler yerine seçmenin daha çok göç karşıtı ve düzensiz göçle mücadele edilen partilere oy verdiği görülüyor. Yine aynı şekilde ticarette daha korumacı politikaları benimseyen, yeşil enerji dönüşümünü daha az maliyetli şekilde ve daha uzun vadede yapacağı sözü veren partilere oy verildiği görülüyor. Peki Türkiye ile ilişkiler nasıl şekillenecek? Seçimler Türkiye tarafından da yakından takip edildi. Göç karşıtı ve Avrupa Birliği genişlemesine mesafeli olan bu siyasi grupların Türkiye'nin olası Avrupa Birliği üyeliğine bakışları da olumsuz. Hafta sonu tamamlanan seçimlerin ışığında oluşan yeni parlamentonun da Türkiye konusunda farklı bir tutum izlemesi beklenmiyor. Diplomatik kaynaklar seçimler sonucunda ortaya çıkan tablonun Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri açısından olumsuz bir durum taşıdığını söylüyor. Bu olumsuzluğun temelinde aşırı milliyetçi partilerin Avrupa'nın tamamında ve büyük üye devletlerde oy oranını artırmış olması yatıyor. Bu partilerin ortak söylemleri arasında Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkmak var. Aşırı sağın yükselmesiyle ilgili ikinci kaygı unsuru Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan çok sayıdaki Türk'ün yaşam koşullarının ve güvenliklerinin etkilenebilecek olması. Türkiye başta Almanya olmak üzere bu ülkelerle yapılan temaslarda sayıları milyonları bulan Türklerin yükselen ırkçılık, İslamofobi gibi akımlardan korunması için çağrıda bulunuyor. Ayrıca aşırı sağın göç politikaları Türkiye'yi etkileyebilecek şekilde Yunanistan üzerinden bir gerginliğe de neden olabilir. Bunların yanı sıra Avrupa Birliği Kıbrıs'ta Türkiye'den beklenti içinde. Ancak Türkiye'nin en çok önem verdiği gümrük birliğinin güncellenmesi konusunda yakın zamanda olumlu bir adım atılması beklenmiyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin engellemelerinin devam etmesi. Sonuç olarak Avrupa Parlamentosu seçimleri ulusal seçimlere kıyasla katılımın az olmasına rağmen Avrupa Birliği'nin demokratik kurumları arasında önemli bir yerde. Aşırı sağ partilerin bu seçimlerden kazançlı çıkması Avrupa siyasetinde belirgin bir değişimin habercisi. Ancak aşırı sağın birleşme sürecinde zorlanması ve ulusal çıkarların ön planda olduğu bir yönetim anlayışına eğilim göstermesi birlik içindeki karar alma süreçlerini etkileyebilir. Bu durum Avrupa Birliği'nin dış politikada etkili bir jeopolitik güç olma hedefini sorgulatabilir ve uluslararası arenadaki güvenilirliğine de zarar verebilir. Yeni oluşan Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa Birliği değerlerine, özellikle hukukun üstünlüğüne ve genişleme politikalarına ne ölçüde uyum sağlayacağı belirsiz. Ancak aşırı sağın güçlenmesiyle birlikte daha sıkı göç politikalarının benimsenme olasılığı yüksek. Türkiye açısındansa bu yeni parlamento yapısının Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine etkisi büyük önem taşıyor. Avrupa Birliği üyelik süreci
süreci, geri kabul anlaşması, vize serbestisi, gümrük birliğinin güncellenmesi gibi konularda nasıl bir tutum sergileneceği, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin geleceğini şekillendirecek önemli konular arasında yer alıyor. Avrupa yeniden mi şekilleniyor? Kıtanın dört bir yanında binlerce seçmen sandık başına gitti. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullandı. Bu seçimler Avrupa siyasetinin kritik bir parçası. Uluslararası ilişkileri şekillendirecek önemli kararların alınacağı bu yeni dönem yakında başlıyor.